Biz ruh eşi miyiz? Bana en çok sorulan ama cevabı en çok yanlış bilinen soru işte bu. Çoğumuz sanıyoruz ki ruh eşi gelince her şey mükemmel olacak. Kavga yok, gürültü yok. Göz göze bakışıp sonsuza dek mutlu yaşayacağız. Ama sana bir sistem analisti olarak perde arkasındaki gerçeği göstereyim. Senin ruh eşim dediğin kişi genellikle sistemin seni en çok zorlayan, bilinç altındaki, bilinç dışındaki o gölge arketipleri tetikleyen en sert sınav kağıdındır. Evet, yanlış duymadın. Peki hayatındaki kişi senin ilacın mı, yoksa sistemin sana kendi yaralarını göstermek için gönderdiği bir bilinçaltı tuzağı mı? Yıllardır incelediğim ilişki haritalarında sinastri analizleri diyebilirsiniz siz bunları. En sık karşılaştığım yanılgı bu çiftler. Biz birbirimiz olmadan yaşayamıyoruz, çok tutkuluyuz diyerek geliyor. Haritalarını üst üste koyduğumda ise gördüğüm şey bir aşk değil, birbirini dönüştürmek için gelmiş iki kriz döngüsü. Ben Arif Aydın. Bu kanalda doğum haritanızdaki astrolojik verileri kullanarak bilinç dışı döngülerinizi, gölge arketiplerinizi ve davranış şemalarınızı çözümlüyoruz. Bu videoda şuna bakıyoruz. Karşınızdaki kişi seni neden bu kadar çekiyor? Sinastri analizi iki haritanın kesişimindeki bilinçaltı çekim dinamiklerini ve ilişki döngülerinin kökenini gösteriyor. Amacımız ruh eşimi, toksik döngümü sorusunun cevabını harita üzerinde bulmak. Bugün sadece basit bir burç yorumu değil, işin gerçek kimyasına, sinastri analizine ve ilişki haritasındaki o görünmez iplere bakacağız. Eğer o tuzağı fark etmezsen sistemin sana gönderdiği dönüşüm çağrısına aşk deyip bir yapışırsın. Allah! Hazırsan laboratuvara giriyoruz. Önce şu burç uyumu ezberini bir kenara bırakalım. Ben koçum, o aslan. Anlaşır mıyız? Demek bir arabayı sadece rengine göre almaya benzer. Kaportası kırmızı diye motoru sağlam mı bilemezsin. Gerçek uyum sinastri haritasında gizlidir. Sinastri şudur: İki farklı astrolojik sistemi, yani iki insanın haritasını birbirine bağladığınızda ne olur? Işıklar mı yanar? Sigortalar mı atar? Evet. Bu sistemin çalışması için 3 ana kablonun doğru bağlanması gerekiyor. Kontak anahtarı Venüs ve Mars. Biri sana çekici geliyorsa Venüs ve Mars çalışıyor demektir. Bu cinsel çekimdir. İlk kıvılcımdır. Ama dikkat, sadece kıvılcımla bir ömür geçmiyor biliyorsun. İkinci olarak evin temeli, yani ay burcu. Yan yana geldiğinizde kendinizi evde gibi hissediyor musunuz? Senin ay burcun yengeç, sarılmak ve duygu istiyorsun. Onun ay burcu ise kova. Sen ağlarken o mantık yürütüyor. Eğer ay burçları birbirini görmüyorsa o evde huzur olmaz, genellikle yalnızlık olur. 3. Çimento, yani Satürn. Bir ilişkiyi evliliğe götüren ve 30 yıl ayakta tutan şey işte o sizin çok da sevmediğiniz Satürn'dür. Çünkü Satürn sorumluluk alıyorum, zor günde de buradayım demektir. Haritanızdaki Satürn birbirine değmiyorsa o ilişki en ufak fırtınada yıkılır. Yani temelleri sağlam olmayan bir ev gibidir. Çimentosu kumdan yapılmış bir ev gibi olur. Size belki de kaya lazım. Peki bilinçaltı tuzağı nerede başlar? İki ağır gezegen devreye girdiğinde Neptün ve Plüto, aranızda sert bir Neptün açısı varsa gözünde bir Instagram filtresi var demektir. Onu olduğu gibi değil, olmasını istediğin gibi görürsün. Anlam yüklersin. Onu bir kurtarıcı sanırsın. Ama o filtre bir kalkar, elinde sadece boş hayaller ve bol miktarda hayal kırıklığı kalır. Aranızda Plüton kontağı varsa işte bu en tehlikelisidir. Çünkü bu bir güç savaşıdır. Onsuz yapamıyorum, onunla da ölüyorum diyorsan bil ki bu aşk değil, sistem seni o kişi üzerinden dönüştürmeye, eski seni öldürmeye çalışıyordur.
dersini al ve o masadan kalk diyordur. Çoğunuzun bilmediği kadersel noktalar vardır. Juno ve Vertex. Juno senin aşık olacağın kişiyi değil, resmi sözleşme yapacağın kişiyi gösterir. Bazen aşık olduğun kişiyle Juno uyuşmaz. Aşk biter, mantık evliliği başlar. Zaten aşk sonsuza kadar sürmez. Aşk ne zaman biter? Kavuşunca biter, değil mi? Vertex ise kaderin kapısıdır. O noktaya dokunan kişi kaderini değiştirmek için gelmiştir. Sağlıklı bir ilişkide tutku Mars vardır. Huzur Ay vardır. Ama en önemlisi güven Satürn vardır. Eğer bir ilişki seni sürekli yetersiz hissettiriyorsa o bir ruh eşi değil, o bir sistem krizidir. Biz doğum haritasını bir sistem analizi olarak okuyan sistem analistleri deriz ki seni tamamlayan değil, seni geliştireni bul. Çünkü yarım olan sensin. Sen kendi gölge arketipinle, kendi gölge burcunla yüzleşip tam olduğunda doğru frekans zaten seni bulacak. Evet, ilişkilerin matematiğini çözdük. Kimin zaman kaybı, kimin yol arkadaşı, kimin hancı, kimin yolcu olduğunu görmüş olduk. Eğer ben dersimi aldım, haritamdaki uyum mekanizmasını artık ben yöneteceğim diyorsan, şimdi bu videoyu beğen, kanala abone ol ve bildirimleri aç. Kendi sisteminin hatalarını çözenler zaten kendini yorumlarda belli ederler. Yorumlarda görüşürüz. Dur ama unutma. Yanlış partner sadece kalbini değil, kariyerini ve cüzdanını da blokeler. Bir sonraki videoda haritanın en tepesine, kariyer noktasına MC'ye çıkıyoruz. Başarının önündeki o görünmez tavan nedir? Potansiyelini neden paraya çeviremiyorsun? İşin şifresini bir sonraki videoda kıracağız. Takipte kal.